Yatırımcı Arıyorum'a hoş geldiniz. Bugün yatırımcı arayan iki değerli konuğum var. Kendileri projelerini anlatacaklar ve kendilerine 6 tane soru yönelteceğim. Bu 6 sorunun her birini 60 saniyede cevaplıyor olacaksınız. İlk konuğum Mehmet Ali Eriş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkinci konuğum da Nihat Maça, siz de hoş geldiniz. Şimdi ben ilk olarak Mehmet Ali Eriş'ten başlayacağım. Kendinizi 60 saniyede tanıtır mısınız? Öncelikle sizlere teşekkür ederim. Bize böyle bir şans tanıdığınız için, davet ettiğiniz için. İsmim Mehmet Ali, Denizliliyim. Deniz'den geliyorum buraya. Projemi Türkiye ve dünya çapında daha iyi yerlere taşıyacak bir yatırımcı arıyorum. Bu konuda da ilgili burada projemi anlatmak istiyorum. Harika. Siz tanıyalım, kendinizi anlatır mısınız? İsmim Nihat Maça, 33 yaşındayım. Bir şirkette YouTube danışmanlığı ve video içerik üreticiliği yapıyorum. Aynı zamanda bir YouTube kanalım var. Harika. Peki Mehmet Ali Eriş, projenizden kısaca bahseder misiniz? 60 saniyede projenizin ama en parlak noktalarıyla birlikte. Tüm Türkiye'de ve dünyada otomotiv sanayi sektöründeki işletmelerle kullanıcıları buluşturacak olan, bir köprü görevi yapacak olan bir platform tasarladım. Yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalışmaktayım. İnsanların ihtiyaçları doğrultusunda mobil uygulama üzerinden direkt otosanayi işletmeleriyle birlikte buluşmasını, tek bir çatı altında buluşmasını sağlıyorum. Otosanayi ile buluşmasını. Otosanayi işletmeleriyle, herhangi bir oto elektrikçi, oto kaportacı, boyacı bunlarla işletmelerin aynı zamanda değerlendirmelerini, yorumlarını ve hizmetlerin hepsini görebildiği bir platformda, tüm Türkiye'nin tek bir çatı altında bulunduğu bir platformda yayınlandı bir proje. Otomobilin Zomato'su diyebiliriz bunu. Biraz öyle, evet. Harika bence. Peki Nihat Maça, projeden 60 saniyede bahseder misiniz? Tabii. Şimdi bizim sektörümüzde yani halihazırda içinde bulunduğum video içerik üretimindeki en büyük sıkıntılardan biri kurgu süreçleri. Bunlar çok fazla uzayabiliyor. Bazen insan hatasından kaynaklı ufak tefek pürüzler çıkabiliyor. Bu da nihayetinde müşteriyle bizim aramızdaki ilişkiyi zedeliyor. Dolayısıyla bunu otomatize etmek, mümkünse bir yazılımla bunu yapmak. Yani ham görüntülerin tamamını bir yazılıma yükleyip oradan türünü seçip spor olabilir, işte program olabilir ya da ne bileyim vlog olabilir gibi seçenekler seçip yazılımın bu kurguyu otomatik olarak düzenlemesini hayal ettiğim bir proje var. Yapay zekayla. Evet, yapay zeka yaptırmak gibi bir hayalim var. Bu şu aşamada biraz uçuk geliyor olabilir fakat mümkün, önümüzdeki yıllardaki oluşacak internet hızı sayesinde bunun yapılabileceğini düşünüyorum. Harika. Peki Mehmet Bey, siz nasıl bir yatırımcı arıyorsunuz projenize? Yani her türlü girişime açık, geleceğe dair bir pasif gelir elde etmek isteyen bir girişimci arıyorum aslında. Şu anda fikrimin yani projemin tüm fikir tescillerini, eser tescillerini, marka patentini ve Türk Patent Kurumu'ndan patentini tescil ettirdim. Bu konuda projemi Türkiye ve dünya pazarına çıkarırken benimle birlikte devam ettirecek ve bunu dünya pazarına çıkarabilecek, öncelikle Türkiye pazarına çıkarabilecek bir yatırımcı arıyorum. Yani yatırımcının sadece maddi anlamda destekte bulunması değil, aynı zamanda girişimci, vizyoner bir kişilikte olması gerekiyor ki sizinle birlikte bu projeyi ilerletebilsin. Doğru mu anladım? Tabii doğru aslında. Yani girişimci bana aslında organizasyonun her yerinde bulunacağım için kendime de bu konuda güveniyorum. Biraz da konuya hakim edeceğim zaten yatırımcıyı. Evet. Bu konuda birlikte çalışmış olacağız. Harika. Peki siz Nihat nasıl bir yatırımcı arıyorsunuz? Ben benim alanım olmayan tarafı daha çok hakim birine tercih ederim. Daha çok teknoloji ve bilişim ve yazılımla çalışmış birilerini tercih ederim. Çünkü işin dramaturjik ve akış kısmını, yani video ayağını ben organize edebilecek noktadayım şu anda. Yani bir videonun nasıl olması gerektiği kısmını ben çözebiliyorum. Fakat bunun yapay zeka, yazılım ve o bilişim teknolojileriyle harmanlandığı tarafta eksiğim var. O yüzden böyle bir yatırımcıyı tercih ediyorum. Yani yatırımcının aynı zamanda da bu yapay zeka teknolojisini, yazılım teknolojisini geliştirecek ekibi de kurması yani gerekecek sadece mi? ekibi kurmak gibi düşünmüyorum aslında. Birazcık orada benim de kafamı açabilecek birilerine ihtiyacım var. Çünkü yazılım ayağında ben birazcık kısır kalıyorum maalesef. Ama onun dışında içerik konusunda hiçbir tereddütümüz yok. Peki Mehmet Ali Bey, sizin projenize yatırımcılar neden yatırım yapsınlar? Projeme neden yatırım yapsınlar? Şöyle söyleyeyim. Öncelikle bu proje yaklaşık 3 yıl sonrasında benim gördüğüm kadarıyla ve hesapladığımız kadarıyla getirisi çok ciddi anlamda büyük olacak. Bu noktada geleceğe dair bir tamamen pasif gelire dönüştürebilecek bir proje. Kendine tamamen bir pasif gelir elde ettirebilecek bir
yatırımcı arıyorum aslında. Peki Nihat Bey, yatırımcılar neden sizin projeye yatırım yapsınlar? Benim şu anda gördüğüm, geleceğe yönelik tahayyül ettiğim şeylerde bir yazılım, iki içerik üretimi çok çok önemli. Dünya artık sadece bunların olduğu bir yere doğru gidiyor. Dolayısıyla bu iki şeyi birleştirmek şu an için henüz çok başarılı şekilde yapılmış şeyler değil. Örnekleri var bunun, fakat tamamen buna kanalize olmuş bir yapı yok. Eğer bunu yapabilirsek, birleştirebilirsek bu artık metaverse'e içerik üretme noktasına kadar gidebilir ve tamamen yapay zekayla. Harika. Şimdi bana göre en önemli soru ve yatırımcıların en çok merak ettiği sorunun cevabı da burada bence. Yatırımın geri dönüşü ne kadar sürede olur projenizde tahmini? Proje hayata geçirildikten sonra 1 yıl boyunca işletmelere ücretsiz olarak hizmet verilecek bu projede. Örneğin yani sahibinden.com'da bir ilan koymak daha önce ücretsizken şu anda belli bir rakam karşılığında bu ücretleri veriyoruz. Proje hayata geçirildikten sonra insanların kullanımıyla birlikte işletmelerden aylık belli küçük bir meblağda bir reklam ücreti alınacak. Bu reklam ücretlerine istinaden de projenin geriye dönük baktığımızda 1 yıl sonunda getirisi başladığında, şu anda Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na kayıtlı 2016 yılına aslında dayanan veriler 86 bin üzerinde işletme oldu. Şu anda da 100 binin üzerinde olduğunu Esnaf Sanatkarlar Odası'ndan öğreniyoruz. 100 bin işletmenin aylık reklam geliri olarak, yani çok küçük bir meblağ olarak düşündüğümüz ilk etapta 29.90'lık bir reklam ücreti olacak işletmelere. İşletmeler bu platformda işletmelerini sergiledikten sonra, yani hizmetlerini, her türlü randevu talebi vesaire şeklinde çok detayları var zaten. Bunları karşıladığında ikinci ayında bir işletme için ikinci ayında ilk yatırımının tamamını alabilecek boyutta. Evet. Teşekkür ederim. Peki sizin projenizin yatırımın geri dönüşü ne kadar sürede olabilir tahmini? Ben bir geri dönüş ve direkt en kısa sürede kar etme odaklı düşünmüyorum ama elbette bir yatırımcı böyle düşünecektir. Fakat bu proje biraz daha geniş ve kapsamlı olduğu için bunun hayata geçmesi bugünden başlasak bile bir yılı bulacağını düşünüyorum. Bunun bütün çalışmalarını tamamlaması. Dolayısıyla minimum 2-3 seneden aşağı olmayacaktır bütün bir yatırımın geri dönüşü. Evet. Peki son soruma geleceğim. Projenizi gelecek 5 sene sonra nerede görüyorsunuz? Şöyle, dediğim gibi 1 yıl ücretsiz olarak kullanımdan sonra şu anda 100 bin işletme olduğu göz önünde bulundurulduğunda ilk hedefimiz olan, yani bir ortalama 20 ay içerisinde, yani 1,5-2 yıl içerisinde hedeflediğimiz rakamlar 50 bin işletmeyle çalışmak. 50 bin işletmeyle bu şeyi sürdürdüğümüzde de 29.90'lık bir reklam ücretini baz aldığımızda, yani yaklaşık yılda 15 milyon gibi bir rakam düşünüldüğünde de 75 milyon gibi bir rakam getirmiş olacak ve 5 yıl sonrasında daha büyük yerlere ulaşmış olacak. Umuyorum öyle olur. Çok güzel. Peki Nihat Bey, sizin projeniz gelecek 5 sene sonra nerede olur tahmini? Yani 3. yılda bütün sosyal medya ve video yayınlanan platformlarla entegre olmuş olması gibi bir hayalim var. 5 sene sonra da buranın kendisinin bir video içerik tüketim platformunda dönüşmesi gibi bir hayalim var. Harika. Şimdi ben kısaca yorumlayacağım sizin projelerinizi. Sonrasında sizin eklemek istediğiniz başka bir not, yorum varsa ilave edeceksiniz. Ve ben e-posta adreslerinizi paylaşacağım. Hemen profillerinizin altına e-posta adresleri yer alacak. Ve yatırımcılar uygun görürse de sizinle iletişim kuracaklar. Şimdi ilk olarak araba hastaneleri projesi. Ben açıkçası projeyi çok sevdim. Çünkü otomobil sektörünün Zomato'su diyebilirim buna. Parlak bir fikir bence. Sağ olun. Daha önce bilmiyorum düşünüldü mü, yapıldı mı ama. Bu noktada düşün. Yani Evet, yapalım. özellikle marka model. Yani şimdi biz mesela kullandığımız arabanın marka modeline göre, yani markasına göre servis ihtiyacı doğabiliyor. Ama bazen gidip de yetkili servis değil de farklı ustalar arayabiliyoruz. Ya bu arabanın camını değiştirelim, bu arabanın dikiz aynasını değiştirelim ama kime yaptıralım ihtiyacımız olabiliyor. O yüzden bu tarz bir uygulama bence buradaki büyük bir eksikliği, büyük bir açığı kapatır. Yatırımcının da dikkatine güzel. Ve ben şunu soracağım size ve birkaç yorumla da tamamlamanızı rica edeceğim. Projenin altyapısı, planı, bütün taslağı hazır mı? Yatırımcı geldiğinde neyle karşılaşacak? Projemin şu anda tüm altyapısı hazırlanmış durumda. Buradan NT Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi de projemize destek sağlayacağını bildirdi zaten. Sayın Ahmet Bostancı'ya teşekkür ediyorum bu konuda. Projemiz, yani sadece anlatamadığım burada birçok şey var. Yani kullanıma alındığında şehrinizi seçiyorsunuz dediğiniz gibi. Uygulama üzerinden arabanızın marka modelini seçiyorsunuz. Konumunuza en yakın işletme,
direkt iletişime geçebiliyor sizinle. Yani herhangi bir yolda kaldınız, yani sizinle iletişim kurabiliyor. En yakın ya da oto sanayi işletmesinden hizmet aldıktan sonra insanlar işletmeye yorum ve değerlendirmelerini yapabiliyor. İşletmeler de ellerinde bulunan stoklu fazlalıklarını vesairelerini yapmak için yani dijitalleşen dünyanın bir parçası oluyorlar ve kendi kampanyalarını, fırsatlarını müşterilerine sunabiliyorlar. Harika. Yazılıma bir kurgu yaptırmak, bunu bir yapay zekaya bu işlemi yaptırmak inanılmaz pratik bir fikir bence ki aslında benzeri demek yanlış olur ama benzeri teknolojiyi kullanan diyelim bazı video uygulamaları var. İşte sen sadece videoyu çekiyorsun, o senin ortamını değiştiriyor, farklı bir yere koyuyor, işte sadece dokunarak arka planı siliyorsun vesaire. Bunlar inanılmaz hayatı kolaylaştırıyor. Şimdi bu uygulama, bu kurguyu yapacak olan uygulama bir video dosyası içerisindeki hataları otomatik tespit edecek belki. Belki de öğrenecek. Yani videoya göre zamanla yapay zeka öğrenecek bunu. Ve ona göre bir video, mesela bu videonun kurgusunu tık 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 kesme, biçme, birleştirme gibi işlemlerini yapabilecek değil mi? Yani bu inanılmaz bir şey bana göre. Bunun mesela sadece mobil aplikasyon üzerinden kullanılması mı öngörülüyor yoksa web sitesi üzerinden yoksa bir bilgisayar programı mı? Birkaç versiyon gibi. Hem mobil uygulama, atıyorum cep telefonuyla çektiğin videoları direkt oraya yükleyip kurgu olarak çıktısını alabilmek. Hem web sitesi, bunun ilerisi artık bir web sitesine çektiğin filmi yükleyip film türünü seçip onun kurgusunu almak seviyesine kadar gelebileceği için bence birden fazla alanda var olması gereken bir şey. Peki benim asıl merak ettiğim şey şu, bu yazılımın her ne kadar akıllı bir yazılım olsa da, yapay zeka olsa da hata yapma olasılığı. Ben şimdi bir aksiyon sahnesi çektim ve çok alakasız bir yerde bir efekt verdi ya da bir işlem yaptı. Bu gibi durumlar nasıl müdahale? Yani kullanıcı müdahalesi olacak mı? Şöyle, bu zaten bizim şu an halihazırda yaşadığımız bir problem. Yani insan hatasını yaptığı şeyi ilk başta yapacak elbette ama bunu yazılımın öğrenme becerisi arttıkça bu hata azalacak. Bizim de editoryal yükümüz azalmış olacak. Yani çıktı videoyu izlemek zorunda kalmayacağımız bir döneme geleceğiz. Ama bu teknolojik olarak hemen ilk yaptık ve hemen olduğu gibi olmayabilir ama bir vadede oraya doğru gidecek. İki projede bence harika. Yani yatırımcıların dikkatini çekeceğini umuyorum. Hem araba hastaneleri hem de bir yazılıma, yapay zekaya kurgu yaptırmak enteresan bir fikir. Daha önce hiç gelmemişti benzeri projeler. Bu yüzden umuyorum ki e-posta adresleriniz zaten profillerinizin altında hemen yer alıyor. Yatırımcılar iletişime geçebilirler. Eğer sizin de parlak bir fikriniz, parlak bir projeniz varsa ve yatırımcı arıyorsanız bu videonun altındaki yorumlar bölümündeki linke tıklayın. Oradaki formu doldurun. Sizinle iletişime geçelim ve buraya sizi konuk edelim. Ya da bize hemen yukarıda görüyorsunuz bir e-posta adresiniz var. E-posta da gönderebilirsiniz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.